Ben mesela Türkiye'de bir röportaj yapan bir dayıya denk geldim. Avusturya'daki tırcılar aç diyor. Yani elma alacak paraları yok diyor. Şimdi işin samimiyeti dostum, ne abartma, hani yok biz açız, yok fakiriz ya da yok süper para kazanıyoruz diye bir abartma istemiyorum. Senden normal maaşının da söylemeni istemiyorum ama senin aldığın maaş, tamam mı? Senin aldığın maaş senin aileni geçindirebiliyor mu? Ben sadece bunu sormak istiyorum. Şimdi sevgili dostum, aynı zamanda bacanağımsın. Benim nasıl yollardan geçtiğimi, daha önceden 12 araç sahibiydim. İflas ettim. İflas etmeme rağmen şu anda kazandığım para ve ben aylık devlete o iflasın bir bedeli olan miktarı ödedikten sonra bile çok rahat bir şekilde normal hayatıma devam edebiliyorum. Aracım da var, evim de var. Hani tatillerimi de yapabiliyorum çok rahat bir şekilde. Ondan sonracığıma alışverişlerimi de yapabiliyorum. Hani herhangi bir şeye ihtiyaç duymuyorum yani. Başka bir iş yapayım ihtiyacım yok şu anda. Hani günlük, normal, rutin 12 saat çalışıp evime geliyorum. Bana yetiyor maaş olarak. Yani aç değilsiniz abi. Normal hayatını yaşayabiliyorsun. Doğru mu? O röportajı gördüm ben sevgili dostum. Beraber hatta güldük buna bayağı bir. Ya şimdi şu an biz kendi arabamızda değiliz. Bizim arabamızda bir arıza oluştuğu için ben dolabımı açtığım zaman içinde her şey var. Bu benim evimde de aynı şekilde geçerli. Yolumda da aynı şekilde geçerli. Hani o dayıya buradan çok selam söylüyorum. Hani yaşamadığı yerlerin havasını atmasın kimseye. Biz burada yaşıyoruz, biliyoruz. Bak dostum, benim derdim siyasi değil, tamam mı? Kesinlikle değil. Ama kimi mesela şimdi ben de Avrupa'da yaşıyorum. Ben de burada yaşıyorum. Ama bazen bakıyorum Türkiye'ye gitmiş ya da adam Edirne'ye dahi gitmemiş. Bak, Avrupa'yı görmemiş. Edirne'den bahsediyorum. Avrupa hakkında ya muhteşem, müthiş bir memleket olarak bahsediliyor ya da of diyor, lanet olsun diyor, acımızdan geberiyoruz diyor, tamam mı? Ya ben bu mevzuyu çözemedim dostum şimdi. Açıkçası ben hayatımdan memnunum. Şimdi şöyle bir şey var. Türkiye'yi kesinlikle kötüleyemem. Benim doğduğum, büyüdüğüm yer, benim toprağım kardeşim. Ben yazın ne pahasına olursa olsun tatile Türkiye'ye gideceğim. Bitti, nokta. Ama benim demek istediğim ya da sana sormak istediğim, yani bizim evet beraber burada bazı şeyleri görebiliyoruz ama yani bu muhabbetlere sen ne demek istiyorsun? Bak, süper diyene de karşıyım, lanet olsun çok kötü diyene de karşıyım. Senin fikrin nedir dostum bu konu hakkında? Benim buradaki fikrim şu sevgili dostum. Bence insanların çok senin gibi gezip başka ülkeler, başka kültürler, başka yaşantıları görüp ondan sonra yorum yapması. Dünyanın hiçbir yerinde çalıştığınız zaman aç kalmazsınız. Bu Türkiye'de dahil. Siyaset olarak söyleyeyim. Evet, doğrudur. Ben Türkiye'de abi çalıştım. Yani Türkiye'de tırcılık yapmıyordum ama olsun. Türkiye'de de çalıştım. Avrupa'da da çalışıyorum. Çalıştığım sürece her zaman her istediğime sahip olabildim. Ama tutup ben Türkiye çok iyi ya da Türkiye çok kötü, Almanya çok iyi, Avusturya çok iyi kıyaslaması yapmadan çalıştığımız dünyanın neresi olursa olsun, bu Kongo'da olsa emin olun ki karnımızı doyuracak bir paraya sahip olacağız. Ama önemli olan burada emeği vermek. yapamazsın böyle bir şey. Şimdi Yani sen kahve köşesinde oturup ben açım, ben hani fakirim, ben fukarayım diyorsan bu senin hatan, benim değil. kesinlikle. Sen kendini ileriye taşıyamamışsın demektir tabii yani. ki. Biz başka işler de seçebilirdik. Mesela depoda çalışmak. Evet. Hani ben niye vücudumu yorayım? Niye belimi ağrıtayım? Yani. Niye ağır yükün altına gireyim? Hani bu işte kimse yok. Ben de özgürlüğü seven bir adamım. Zaten sürekli geziyorum. Bana katkısı. Dünyanın birçok ülkesini gördüm bu iş sayesinde. Hem ticaret, hem iş, hem seyahat yaptım. Bu da bana yetti. Evet. Ama ben gördüm bunları. Görmeden söylemiyorum. Ve yaşıyorum. Aynı şekilde de yaşıyorum burada. Bence insanların bu kişilerin anlattığı, verdiği röportajı dinlemek yerine dünyayı gezip ellerinde fırsat varsa, tabii ki şimdi olmayan insana da biz de bu yolla anlatıyoruz bunu işte. Bu gibi kanallarla anlatıyoruz. Onlar da izleyip onlar öğrensin. Yani herkes farklı yorum yapabilir. Adam diyor ki Almanya çok kötü. Seni kimse burada zorla tutmuyor.
Ya da Türkiye çok kötü. Orada da kimse zorla tutmuyor Evet. seni. Oradan da gidebiliyorsun. Şöyle bir şey diyeyim şimdi, tamam mı? Geçen de gene bir röportaja denk geldim. Dayıoğlu'nun biri diyor ki Almanya'da diyor ekmek 5 euro, simit 5 euro. Hani ben buna karşıyım dostum. Sen şimdi Almanya'ya gidip kaç kere hangi fırından, hangi marketten ekmek aldın? Şimdi ben şöyle diyeyim sana. Yılın 11 ayı burada yaşıyorum. Türkiye battı. Türkiye yuvarlandı. Ya da Türkiye'de şu çok pahalı diyemem. Ama yazın gittim mi, fiyatları gördün mü, bana pahalı gelen çok şeyler oluyor. Doğrudur. Mesela kasap ürünleri, Biz de et bir ürünleri. bütçeyle gidiyoruz oraya çünkü. Evet. Ben buradan kazanmışım. Bakın dostlar, biz burada milyoner değiliz, tamam mı? Biz burada yılın 12 ayın 11 ayında çalışıyoruz. Ve çalıştığımız firmalar bize yaz tatiline gideceğimiz zaman, ben Avusturya açık konuşuyorum. Hani Avrupa genelini bilmediğim için bilemem yani. Bize tatil parası veriliyor, bir maaş ikramiye. Bir de Noel parası verilir. Toplamda siz Avusturya'da çalışıyorsanız şayet toplamda 14 maaş alırsınız. Yani Avrupa'da sokakta para toplanmıyor maalesef. Maalesef. Burada da pahalılık var mı? Var. Ama yani arkadaşın da dediği gibi, yani bacanağımın da dediği gibi, abi ben burada şimdi kahve köşesinde oturursam Yani. Türkiye'deki adamdan bir farkım kalmıyor. Yani. Hani oradaki mesela emekli dayıdan ya da kahvede oturan burada sosyal dayıdan. amtın, Tamam. IMS'in kapılarının önünde Abi ondan beklemektense. sonra herkes aç, herkes fukara. Yok kardeşim. Mesela ben burada çok geziyorum. Millet diyor ki o parayı nereden buluyorsun? Dostum ben burada şöyle diyeyim size. Bakın geziyorum abi. Ben Viyana, Milano uçak biletini 10 euroya alıyordum. Evet. Roma'ya 10 euroya bilet aldım. Yo, alım Barcelona'ya, gücümüz Madrid'e. var. Alım Hatta gücümüz var. şimdi ayın yani bir Londra seyahatim olacak. Onu da bakın çok pahalaşmış. Yani aşırı derece pahalaşmış. 2 kişi 60 euroya bilet aldım abi. O da pahalı sonuçta. 10 euroya aldığım bileti ben 15 euroya aldım. Gidiş geliş 30 euro. Evet. Anlatabiliyor muyum? Ama ne diyeyim şimdi? Hayır, şimdi sen business'ta gidebilirsin mesela sevgili dostum. Evet. Atıyorum sen business gidersen business bilete de 1000 euro verirsin. Evet abi. Sen gezmek istiyorsan belli bir bütçe ayırıyorsun ve o bütçeyle geziyorsun. Şimdi ben mesela benim 3000 euroluk bir araba işimi görüyorsa ben Türkiye'de komşuma hava atacağım diye 100.000 euroluk arabanın borcunun altına girmem. Evet abi. Açıkça söyleyeyim. Bunları yaptığınız zaman zaten hayat size lay lay lom. Bu ülkelerde borcunuz yoksa Yani. daha da bir derdiniz olmaz, inanın bize. Ama şimdi arkadaşları görüyorum. Gençsiniz. Tabii ki her insan her şeye sahip olmak ister. Biz de isteriz. İnsanlarımız daha iyilerine layık. Her zaman söylüyoruz. Onlar bizi yanlış anlıyorlar. Ya siz orada her şeye çok kolay ulaşıyorsunuz. İşte bir gün çalışıyorsun, telefon alıyorsun, bir gün çalışıyorsun, araba alıyorsun. Ya öyle değil işte kazına ya. Adam oraya geliyor, atıyorum altında son model bir araba var. Onun belki 60 ay borcunu ödeyecek burada. Onu sen bilmiyorsun ama o adam biliyor. Abi ona bilerek 60 girmiş. aydı abi. 15.000 önden vereceksin. Yani 60 ay ödeyeceksin. 15.000 de arkadan tamam, bizde vereceksin. araba biraz daha uygun fiyata. Uygun fiyata dediğim şu arkadaşlar. Türkiye'deki ÖTV olayı burada olmadığı için araba uygun oluyor. Kusura Yani. bakmayın. Hani bu özel taşıt vergisi mi, özel tüketim vergisi midir nedir? Öyle bir bela var başımızda. Maalesef. Geçen tırcı bir arkadaşın videosunu izledim, paylaştığı bir videoyu. Araba diyor 6 milyon diyor. Ben bunu diyor nasıl şoföre vereyim diyor. O zaman bu işi yapmayacaksın. Bu Abi. arabayı dert ediyorsan. Yani öyle. Oraya bir arkadaş yorum yapmış. Demiş ki işte ya araba 6 milyon da kaskosu var. Kasko karşılıyor. O da diyor ki öyle her önüne gelen yere çarpamazsın. Ya kimse bilerek gidip kaza yapmaz zaten Yani. o arabayla. Ama sen madem bir işe girdin terleyeceksin. Bakın ben iflas ettim bu ülkede. 8 tane tırım gitti benim. Ben dönüp arkama bakmadım. Çünkü onları ben borçla almıştım zaten. Borçla yaptım, büyüttüm, bir yere getirdim. Olmadı. Bazı talihsizlikler yaşadık. Firmamızı, işlerimizi kaybettik. İstemezdik öyle olsun. Ama bir sıkıntı yaşamıyoruz yine. Çünkü ona göre borçlanmıştık. Şimdi de onun bedelini ödüyoruz. Bu çalışmalarımız onun bedeli. Yarın yine firma kurabilirim. Sıkıntı yok. Ama ben bir kere batmışım. Hani bir daha niye zorlayayım kendimi? Öyle bakıyorum olaya arkadaşlar. Hani biraz daha düşünceli, biraz daha mantıklı hareket edersek zaten doğru yolu hepimiz bulacağız. Şimdi bir sorum daha var.
bilmiyorum ama bakın bacanağım oldu ama yani Türkiye'de bu işi yapıp yapmadığını bilmiyorum. Eğer yaptıysa da ya da yaptığı tanıdıkları varsa onun tabii ki bilgisiyle bize cevap verirse çok sevinirim. Şimdi dostum sen Avusturya'da tırcılık yapıyorsun. Peki Türkiye'de yapıp yapmadığını bilmiyorum. Türkiye'de yaptıysan ya da tanıdıklar varsa Avusturya mı zor, Türkiye mi zor bu meslek açısından? Sevgili dostum, ben Türkiye'de tırcılık yapmadım. Türkiye'de yöneticilik yapıyordum. Mesleğim oydu yani. O şekilde ilerliyordum. Ama babam tırcıydı. Benim babam Türkiye'de başladı tırcılığa ve Hollanda'da bitirdi. Hollandalı bir firmanın Türkiye ayağındaydı. Sonra Hollanda'ya alındı. Yaptığı işlerin hani o da kendini iyi bir yerlere getirdiği için. Türkiye zor çünkü Türkiye'den herhangi bir ülkeye çıkmak için vize almanız gerekiyor. İşte kapılarda, gümrüklerde beklemeniz gerekiyor. Ama Avrupa'da biliyorsun Schengen bölgesi olduğu için herhangi bir yere, bugün Almanya'ya giderken bile elimizi kolumuzu sallaya sallaya gidebiliyoruz. Yüklüyoruz ve gidiyoruz. Hani dünyalarca dosyayla, evrakla uğraşmıyoruz. O yüzden Türkiye daha zor diyorum bu konuda. Yani Türkiye'nin komşularına bile çıkamıyorsunuz. Çok sıkıntılı. Abi o rüşvet olayını dedin ya, aklıma bir anım geldi. Onu anlatayım. Babam rahmetli olduğunda buradan ben uçakla İstanbul'a gidecektim. Tabii ki Viyana'da uçuş kalmadığı için Ljubljana'ya gittim. Yani 8 uçağıyla Ljubljana'ya gittim. Ljubljana'dan 12 uçağı vardı İstanbul'a. Orada bir uçak dolusu tır şoförü vardı. Ya bak saat 11'e kadar kimse gelmedi. Ulan dedim acaba ben tek başına mı uçacağım dedim Ljubljana'dan İstanbul'a. Meğersem oradaki sohbeti, yani şahitlik oldum. Sohbet, tanışma fırsatı bulduk. Kulakları eğer ki yaşıyorlarsa selam olsun. Rahmetli olan varsa mekanı cennet olsun. Adamlar ne dedi biliyor musunuz? Gemi almışlar ya. Türkiye Tırcılar Federasyonu olarak gemi almışlar. Venedik'ten ya da Brindisi'den tırlarını veriyorlar. Mersin limana gümre ya da İstanbul limana avcılara falan. Buradan gemiye yükleyip tırları böyle yolluyorlar. Şoförler uçakla İstanbul'a gidiyorlar. Niye? Adamları bu Bulgar polisi illallah ettirmiş abi. Her önüne gelen tırcıdan 1000 euro, 750 euro, 300 euro, 500 euro rüşvet, ceza. Hani olur olmadık saçma sapan şeylere ceza yazmış. Adamlar da en son karar almış, gemi satın almış. Gemi ya, düşünebiliyor musun? Evet. Yani bu Bulgar ve Romen polisi, Sırp polisi bu kadar lanet mi abi ya? Şöyle söyleyeyim, tamam görevini yapmak çok ayrı bir şeydir. Kabul ediyoruz. Görev görevdir ve kutsaldır yani. Bu da bizim için bir görev, bir yaptığımız işte. Ama yani kimse bu tırla gezmeye çıkmaz. 3 dakika, 5 dakika bazen takoları geçebiliriz. Bunu hoş görülmesi lazım. Yani o 3 dakikadan faydalanıp ondan hani ona ceza kesmek saçmalık. Ben bilerek bu tırı, yeri geliyor park yerleri dolu oluyor. Bilerek bu turu kimse, hani bununla mahalle arasında gezemezsin. Son ses müzik açıp insanları hava atamazsın. Bu bir iş aracı. Bunun rotası belli. Hani bunun alışveriş merkezine gidemezsin. Abi bak, hata yaparsın, sana ceza keserler. Amenna, ona bir sıkıntı yok. Benim sinir oldum. Bu bizim de başımıza geliyor dostum. Küçük araçla İstanbul'a gidiyoruz. Hani buradan araçla yolculuk ediyoruz. Yazın tatile gidiyoruz. Bulgar polisi 3 euro 5 euro diye köpek gibi yalvarıyor. Yani kimse ya, kusura bakmasın. Öyle yani. Ne suçum var? Komşu bagajı indireyim 3 saat bekleteyim seni diyor mesela, tamam mı? Ben buna kızıyorum. Şimdi bir tırcı vatandaş, kardeşim suçu yok, günah yok. Adamı sırf gümrükte 2 gün bekletirim tehdidiyle 300 euro 500 euro rüşvet istiyor. Hani 3-5 euro da değil. Benim kızdığım nokta bu baba. Çünkü senin bu kızdığın noktada tırcı belki yani işini kaybedecek. Bir gün geç gitmesi mesleğini kaybedecek bu adam. Yani işinden olacak. Evine, çoluğuna çocuğuna ekmek götüremeyecek. Sıkıntı burada başlayacak. Yani bu adam mecbur kalıyor bu adama. Kimse isteyerek kendi yemediği parayı başkasına vermez. Yani vermemesi gerekiyor zaten abi. Ama mecbur orayı atlatabilmesi için mecbur bırakılıyor. Ve düşünün yani günde 5000 tane tır geçiyor. 5000 tane.
Abi Günlük 5.000 gemi aldırmış diyorum. Bak bu sıkıntı, gemi aldırmış. Aldırsa Gemi. da yine geçen Aynen. giden hala bu birazdan Düşün. yolumuza çıkacak bu arkadaşlar. Abi düşün yani Termokinci Ljubljana'da adam arkadaşlar. uçağa biniyor. Gel şimdi 12 uçağına gidelim. Evet. Tıka basa. Sadece ve sadece tır Tırcı, şoförü evet, var abi. tırcı. Evet. Ben de biliyorum yani şu anda Ekol Lojistik Trieste'den çalışıyor kendi gemisine. Evet. Konteynerları yolluyor. Konteyner değil. Romorkları yolluyor. Orada da Hüner'in arabaları alıp dağıtıyor sağa sola. Yani biz bunu görüyoruz. Adamlara Ama böyle daha değildi ucuza bu iş. bağlıyorlar ama. Aslında bu iş böyle değildi. Ya. Bu iş böyle sağlıklı değil. Çünkü bu iş böyle daha tehlikeli bir hal alıyor. Bu sefer bize yönleniyorlar. Bizim gibi gurbetçilere yönleniyorlar. Alıyorlar bizi götürüyorlar. Kapıda bütün bagajı indir. Diyeceksiniz ki ya abi indirirsin bagajını. Arabanla kaçacak bir şey yoksa. Arabanla kaçacak bir şey olmasına gerek yok sevgili dostum. İndirirsin bagajı. Bütün özelini etrafa saçar orada. Abi senin ailen var orada. Evet. Tek başına gitmiyorsun, kusura bakma. Arabaya mı bakayım, çantaya Yani. mı bakayım, cüzdana mı bakayım, pasaporta mı bakayım derken orada bir gargarada bütün parandan olursun. Böyle de sıkıntılar var. Yani bunlar da önemli konular. Ama dediğim gibi sevgili dostlar, kıyaslama yapacak olursak ben bizim plakaların Türk plakalarına nazaran, yani Türkiye, bakın genel olarak söylüyorum, Türkiye plakalarına nazaran daha rahat hareket ettiğini görüyorum. Yani Türkiye'ye de gelsem, Türkiye'den yük alıp Avusturya'ya da gelsem bu plakayla hiçbir sorun yaşamıyorum ama Türk tırcıları biraz daha zorlanıyorlar bu konuda. İyi de abi bu ikinci sınıf muamele değil mi o zaman? Biz kesinlikle özel bir muamele istemiyoruz ki. Bunu kendileri yapıyor. Benim lafım size değil. Yani oradaki görevlilere bu ikinci sınıf muamele değil mi? Avrupa plakası olunca farklı muamele, Türk plakası olunca farklı muamele. Şimdi Haksızlık orada yani. evraklara baktığı zaman, Avrupa arabayı gördüğü zaman diyor ki yani bunun zaten evrakları tamamdır çünkü orada kurallara dayalı yaşıyorlar. Evet. Bu yani biz burada bu o işi konuda kuralıyla evet yapıyoruz. doğrudur, evet. O evraklara baktığında o evrakların hepsinin gerçek, düzgün, hani sıkıntısız olduğunu görüyor. Ama Türkiye'de bir kara düzen var hala yapılmakta olan. O kara düzende çalıştıkları için o kara düzenin başka ülkelere de sıçramaması amacıyla bu kontroller bu şekilde devam ediyor arkadaşım. Hani burada yine Türkiye'nin itibarsızlaştırılması var yani. Bizim tarafımızdan değil, yanlış anlaşılmasın bu. Evet abi. Kendileri yapıyorlar bunları. Abi Sırbistan bile artık uçakla Türk yolcu kabul etmiyormuş. Düşün. Evet, evet. Hani yani. buraya iltica eden çok olduğu için. Evet, evet. Geçen de açıklama yaptılar. Evet. Düşün yani. Maalesef. Yakında Yani belki vize bile koyacaklar. Ya Meksika'ya vizesiz gidebildiğimiz bir ülkeye insan kabul, yani Türk insanının kabul edilmemesinin nedeni Gri listesisin ha. gri listedesin yani. Niye? İltica etme olanağı çok yüksek. Artık. Yani bunu yapıyorlar sevgili dostlar, bunu yapıyorlar ve bu bizi üzüyor yani. Sırbistan'a gidemiyorsun mesela. Sırbistan da açıktı hatırlarsan. Evet, Orası evet, da evet. vizesiz bölgeydi Yani. Türkiye için. Oraya da gidemiyorlardı. Şimdi bir şeyler değişiyor şu anda ama ne kadar düzelecek biz de bilmiyoruz. Umarız en kısa zamanda düzelir de bizim insanımız da çalışmak için, yaşamak için güzel yerler seçerler, güzel ülkeler seçerler ve refah ve huzur içinde yaşarlar. İnşallah. Bizim istediğimiz bu yani. Öyle abi. Ben hani şunu demiyorum yani Türkler gelmesin. Ya zaten ben de Türk'üm. Ne demek abi? Ben de Türk'üm. Ya o Türkler muhabbeti gelmesin zaten diyemem. anlamıyorum. Ya da ne bileyim Türkiye'ye başkası. Ya bunu yapamam ben. Ben yaşadığım ülkede Türkler olduğu zaman ben de mutlu oluyorum. Neden olmayacaksın abi? Zaten ama bir de şu var. Kendi ırkından nefret eden tek ırkız abi. Bir de öyle bir durum var. Hani, Haklısın. Çok kusura haklısın. bakma hani. Çok haklısın. Hatta bunun hikayesini kim anlatmıştı hatırlarsan? Cem Yılmaz abi. Hani Şey- cehenneme gidiyor. He. Fransız kazanında zebaniler bekliyor. Aynen işte filan. aynen. Ya Türk kazanına bakıyor. Oğuzhan ya. Evet. Oğuzhan Uğur. Adam haklı abi. Türk kazanı. Bırakın diyor, onlar zaten birbirini çeker diyor. Evet alttan yani diyor. Sıkıntı değil. Türk'ün bir adım Yani, ileri gitmesini istemiyor. Cem Yılmaz da diyor. Avrupa'ya çıkıyor. Her yer Türk kardeşim. Her yer Türk. Ne var abi? Kendi ırkından niye nefret ediyorsun abi? Maalesef kendi ırkımızdan tek nefret eden ülke biziz ama milliyetçiliğe gelince de atıp tutmayı da çok iyi biliyoruz. Umarım her şey çok güzel olur ya. Başka bir şey demiyorum ben. İnşallah. Peki dostum, siz burada aylıkçı mı çalışıyorsunuz, haftalıkçı mı? Yani maaş sistemi nasıl oluyor? Şimdi çok güzel bir konu. Maaşını söylemek zorunda değilsin dostum. Maaş söylemekten ziyade şimdi burada iki çeşit çalışma yöntemi var. Eğer bir Avusturya firmasında çalışıyorsan aylıkçısındır.
Ama bir Türk firması varsa, transport firması, orada haftalıkçı olmak zorundasın. Çünkü ne zaman kapatıp kaçacağı belli değil. Anlatabiliyor muyum? Yani burada biraz daha kusura bakmayın, özür diliyorum sizden ama maalesef böyle bir durum var arkadaşlar. Ben de birkaç kere bu durumdan mağdur oldum. O yüzden artık Türk firmalarıyla çalışmıyorum, çalışmayacağım. Öyle bir karar aldım. Avusturya firmalarıyla çalışıyorum. Çünkü günü geldi mi paran hesabında, aylık olarak da aylığımı alıyorum. Peki dostum, sana şunu sorayım. Burada kamyon şu an sana emanet, doğru mu? Evet. Peki şu an bir polis memuru seni çevirse, ceza yesen, hangi ceza olduğunu bilemem, tamam mı? Ben bu işi yapmıyorum. Ceza yesen, bu ceza sana mı ait, firmaya mı ait? Sevgili dostum, ilk önce şöyle bir olay var. Biz aldığımız eğitimler, aldığımız bilgiler doğrultusunda bu arabanın tamamı ve bütünüyle sorumluyuz. Yükleme, indirme, hatta işte gümrük yapma, hatta arkaya blombe takma, hepsinden sorumluyuz. Ama biz, çoğu firma kendi yükler, kendi boşaltır. Biz dorsecilik yapıyoruz, dorse taşıyoruz. İlk yüklemeyi ben yapıyorum. Bu dorse devam yoluna, yani saatimiz yetmediği için yoluna devam ettiğinden, polis çevirdiğinde mesela atıyorum ben kurallara uymadığım şurası olabilir benle alakalı. Pauzelerimi, molalarımı yapmamışımdır. İşte hafta sonu dinlenmelerimi yapmamışımdır. O ceza bana ait. Ama ben arabada bir eksik görüp patronuma, şefime ya da amirime dedim ki arabanın lastikleri kötü ve ben bundan ceza yedim. O firmaya ilgilendirir. Ama geri kalan işte hız cezası, hatalı sollama yasaklarına uymama, işte arabayla saçma sapan hareketler yapma filan, onların cezaları bize ait. Yani o, çünkü ondan sen sorumlusun. Peki dostum, işin esprisi bir yana da şimdi. Bu arabanın lastiği patladı mı? Ne yapıyorsun aga? Hani 30-40 kiloluk bir lastik de değil. Hani nasıl değiştiriyorsun sen bunu ya? Ya şimdi şöyle söyleyeyim. Aslında en basit kısmı orası işin. Lastik değiştirmek çok kolay. Ağır. Patlak bir lastik 75 kilo civarlarında. Dolu bir lastik yani. Komplesi normal bir tır lastiği 90 kilo. Artık şöyle bir rahatlık var. Biz Avrupa firmasında çalıştığımız için buna çok alıştık. Alo servis diyoruz, geliyorlar hemen değiştiriyorlar yani. Ama önceden, yani Türkiye çalıştığım zamanlar yolda tabii ki Romanya'da o hizmeti bulamayacağım için patlasaydı ben kendim değiştirecektim. Yani başka çaremiz yok. Ama tabii şu an dünyanın her yerinde bu 7/24 servisler var. Onlar bununla ilgileniyor. Birkaç TikTok'ta video denk gelmiştim. Türkiye'de de lastikçi var. Hani çocuk işini iyi yapıyor. Öyle tır lastiği değiştiriyor. Traktör lastiği değiştiriyor. Gidip ayağına kadar geliyor. Tabii ücreti mukabilinde alıp gidiyor. Ama bu hizmet bana göre çok güzel aslında ya. Çünkü büyük kolaylık. Abi düşünsene ya, sen zaten canın çıkmış, tamam mı? Bir de lastik patladı. Hani gücün kuvvetin kalmadı. Uykusuzsun, yorgunsun. Nasıl değiştireceksin? İşte o yüzden bize böyle paralar veriliyor sevgili dostum. Yani tırcı çok kazanıyor diyorlar ya. Evet. Aslında asıl burada amaç, tırcı bu arabanın her şeyini yapabilmeli. Lastiğinde, ufak tefek motor arızalarında. Mesela yayının başında gördünüz, aracımızda bir hasar vardı. Evet. Allah korusun biz onu görmemiş olsaydık ilk virajda emin olun yan yatırırdı bizi. Değil mi? Çünkü en tehlikeli kısım orası işte. Yani. Biz burada bunu kontrol etmezsek sıkıntılar o zaman başlıyor arkadaşlar. O yüzden önüne geçmek için bu şekilde hareketlerimizi yapıyoruz biz de. Aynen abi. Şimdi bu tır sadece mazotla, yani mazotu doldurduk, bu tırı çalıştırıp götürebilir miyiz sadece Hayır. mazotla? Hayır. Bu araba Euro 6. Aracımız zaten kilometresi de gözüküyor. Söylememe gerek yok. Yeni bir araç. Tamamıyla modern bir araç. Aracımız. Buna mazottan hariç ne koyuyorsunuz? AD Blue yakıt hava kirliliğini önleyici bir, bak şurada gördüğün mavi AD Blue. Onun yanındaki de bizim depomuz. Mazot depomuz.
AD Gördüğünüz Bluetooth çalışmıyor yani. AD Bluetooth çalışır ama araba 90 km hıza ulaşmaz. 20 km hıza ulaşır. Kendini güvenliğe alıp kapatıyor. Burada şerit takip sistemleri, bak burada sağımızda solumuzda araç olduğu zaman mesela ben sinyal vereyim, şimdi bak gördün mü? Evet. Araç var. Hemen gösteriyor orada araç olduğunu. Yani aynanın dışında bize bu şekilde de yardımcı oluyor. Evet. Anlatabildim Kör mi? noktayı gösteriyor. Kör yani. noktayı gösteriyor. Ha, burada da var evet. Evet, orada da var. Orada şimdi araç olmadığı için Evet. sinyal verdiğin zaman o devreye giriyor. Park klimamız var. Eskiden arabaları çalıştırırdık, artık çalıştırmıyoruz. Bu ne işe yarıyor abi? O da Avusturya otobanını ödemeye yarıyor. Otoban parası bu. Evet, bu otoban Vay. parası. Firmanın kartı onun Ne içinde ya bu? yüklü. Go yazıyor. Go Box diyorlar burada. Anladım. Tamam. Şu gördüğünde takip sensörümüz. Şu yukarıda da yağmur sensörü, hava sensörü ve gece görüş sensörleri. Evet. Aracımızda hayalet kadran var. Şöyle görebilirsin. Hani buradan bütün kontrolleri ele alabiliyorsun. Evet. Güzel araç. Değişiyor böyle istediğin gibi. Bunu istersen buradan da Bu ne abi? konfirme edebiliyorsun. Bu navigasyonumuz. Buradan medyayı yönetiyorsun. Kontrol. Evet. Tamam. Bunda navigasyon da var. Her şey var. Geri görüş kamerası da var bunda. Yapma ya. Evet. Vay. Bu araç son sistem bir araç. Gerçekten full dolu bir araç. Hemen yatağın altında buzdolabımız da var. Evet abi. Bu navigasyonu, bu kartı Avrupa ülkeleri kartımız. Yani bütün Evet. Avrupa Birliği ülkeleri var orada. Bu telefon, bu ayarlar. Buradan Maps'lere giriyoruz işte. CarPlay, Evet. MirrorLink. Ne istiyorsanız onlara ulaşıyorsunuz. Anladım. Güzel. Radyomuz, entertainment'imiz, bu da navigasyonumuz. Bu da bunu kırmasın diye şoförler biraz dandun takıldıkları için buraya bir güvenlik almışlar. Bazı arkadaşlar buna basıp üst yatağa çıkıyormuş. Buna, Ama çok uzun ömürlü güzel. olmuyor yani. Evet, güzel ama ya. Ama merdiveni var. Merdivenle uğraşacağım ama buna basayım çıkayım bu yani. daha kolay açılıyor. evet. Abi bu 2 pedallı. Evet. Otomatik yani ha? Otomatik vites bu araç. Kolda. D12'de gidiyor şu an, Evet, 12. D12 vitesteyiz. ama F-Seal kullanıyor. Yani 22 litre yakıyor şu anda aracım. Wow, süper ya. Şu an 22 litre yazıyor. Bu ortada gördüğünüzde mesafe ölçer. Şu tamam Evet. O da mesafe ölçer oluyor. Yani otomatik fren yapıyor. Evet. Öndeki araçta ben mesafemi ayarlıyorum. O kaza yapmayı önlüyor diyebiliriz yani. Yani şimdiki tırlar, bunu manuele de alabiliyorum. Manuel de kullanabiliyorum. Bu böyle tabii aşağı vurduğum zaman çok bak güzel. vites 11'e düştü. Evet. Yukarı vurduğum zaman yine 12. yapıyor. Güzel. Bunlara Haltronik diyorlar aslında. Tam otomatik değil de yarı Haltronik. otomatik. Evet, Haltronik diyorlar. O da burada. güzelmiş bu abi. Konfor açısından, sürüş açısından zaten farları gördün. Dışarıyı, şimdi burası aydınlık olduğu için Evet. dışarıyı farlarımızı gördün. Evet abi çok güzel aydınlatıyor bu aracı. Uzunları yaktığımda daha güzel de gösteriyor. Hiç gözleri yoran bir ışık sistemi yoktur. Evet. Konforlu. Şöyle bak. Şu şekil çekelim. Bakın. Yani ekran çok güzel. Yani gözleri hakikaten yormadan müthiş. Evet. Bu yeni sistem tırların genelinde bu şekilde hayalet ekran, işte beyaz ışıklar kullanılmaya başladı. Bu da şoföre bayağı bir kolaylık sağlıyor. Evet. Tabii biz de istemeyiz geceleri yolda olmak ama geceleri bizim en güvenli olduğumuz dönemdir yani yolda. Fazla gelen giden olmaz. Yani. Polisle çok aşırı neşir olmayız. Evet abi. O yüzden severiz yani gece çalışmayı. Evet dostlar, şimdi kantara giriyoruz. Yani polis kontrolü. Evet sevgili dostum, burası da Türkiye'de de var aynı sistem tabii ki. Ağırlık kontrolünün yapıldığı yer. Aslında çok da ihtiyaçları yok ağırlık kontrollerine. Çünkü yolda bile tartabiliyorlar bizi. Evet. Ama tabii burada araçların... Birkaç kişi çekilmiş. Evet, bunlar şu anda takılanlar. Belki şu yük düzgün bağlanmamıştır. Polis onu yakalamıştır. Açık transportta. Bu arkadaşın takosunda sıkıntı olabilir. Hep bahsettiğimiz konular. Yani. Burada ışıklar yandığı zaman girmek zorundayız buraya. Değil mi? Burası da röntgen. Ha. Kaçak maddeleri aradıkları yer.
Bunlar da Bu araçlar ne olmuş abi böyle? bu araçlarda buraya Kapısı, bırakılmış. bagajı, Evet. Şuna gördüğün gibi. tekerler Yedek mekerler hiç parça. Yedek parça bu araçlarda. Bir sıkıntı, bir problem çıkmadı. Güzel. Durmak yok, yola devam baba. Evet, yola devam ediyoruz. Şimdilik videomuz bu kadar. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Beğeniyle izlemişsinizdir. Keyif almışsınızdır. Bizden bu kadarlık. Videolarımı beğenip paylaşırsanız, kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Kalbinizde yaşayın. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bay bay. Sevgili dostlar, arkadaşım artı bacanağım yani neredeyse ortak gibiyiz ya. Sağ olsun. Yorumlarınızı esirgemeyin, like'larınızı esirgemeyin. Gerçekten çok emek veriyor. Takip edin, paylaşın, paylaştırın. Bu kadar emeğe bakın, kendisi de benimle şu anda 7 saat boyunca yolculuk yapacak. 7 saatlik bir yoldayız. Sırf size video hazırlamak için elinden gelen bütün çabayı gösteriyor. Ara ara videolarında ben de oluyorum. Keyif alıyorum videolarında olmaktan. İyi ki varsın dostum. Gerçekten ben inanıyorum çok güzel şeyler yapacaksın. Devam. İnşallah. Her zaman yanındayım. Bay bay. Hoşça kalın.